Neoliberal ekonomi bağlamında aile politikalarının anlamını yeterince bir kontekste koyabilmek için aile ve hukuk bağlantısını kurmak gerekiyor. Şimdi aile kurumu dediğimiz şey zaten toplum, devlet ve birey üçgeninde yer alan, bu kesişme noktalarında biçimlenen siyasi ve ekonomik bir yapılanmadır. Ve devlet otoritesinin sürdürülebilmesi açısından da nasıl bir aile sorusu her zaman için hukukun bir konusu olmuştur. Yani aile bildiğimiz gibi sadece özel alanda kendi mahremiyeti içinde dokunulmazlığı olan bir kurum değil. Her zaman için devletin ve ekonominin ihtiyaçlarına göre dokunulan bir kurum olmuştur. İşte bizim vergi yasaları vesaire dediğimiz şeyler hep tam da aileyi ve aile içindeki kadın erkek ilişkilerini vesaire biçimlendiren politika tercihleridir. Klasik hukuk normları ailenin temelini oluşturan ataerkil cinsiyet iş bölümünü onaylar. Her zaman için eskiden beri gelen yasalar böyle bir iş bölümü anlayışı üzerine kurulur. Yani buna göre baskın olan erkek geçimden, tabi olan kadın bakımdan sorumludur. Böylece doğal aile yapılarında mülkiyetin kontrolü, çocukların geleceği veya yasal vasiliği, kadınların kamusal alana ne derece ve nasıl katılımının sağlanacağı vesaire konularındaki yetki devlet tarafından aileye transfer edilmiştir. Günümüz insan hakları paradigmasının öne çıkmaya başlaması ve piyasa temelli neoliberal küresel ekonominin yayılmasının yarattığı dinamikler, kadın hareketleri, doğurganlık oranlarının düşmesi, teknoloji gelişmelerle kademeli olarak bireysel hakların genişletilmesine neden oldu. Bu faktörler aile yasalarında reform için bir baskı unsuru oluşturdu. Erkek egemen aile yasa ve politikaları 70'lerden itibaren değişmeye başladı. Kadınların kamusal alan katılımı ve iş gücüne katılım oranları gittikçe ulusların gelişmişlik ölçütü haline geldi. Yani bir ana akım erkek düzenine kadınların ne kadar entegre olabildiği. Bunun altını çiziyorum çünkü bu da bugün bizi yanıltan bir ölçüt. Kadınların kamusal alana daha etkin bir şekilde katılımını sağlamaya amaçlayan aile politikaları öncelik kazandı bu yıllarda. Bu bağlamdaki tartışmaların temelinde bakım nasıl organize edilecek? Bakım kamu sektörüne mi transfer edilmeli? Özel sektörde mi kalmalı yoksa kadın evde bakım yükümlülüğü çerçevesinde desteklenmeli mi? Bu tartışmalar çerçevesinde iki ana model oluştu diyebiliriz. Bunlardan ilki iki boyutlu olan kadın dostu dediğimiz politikalar. Bakımı kamu sektörü ve pazarasını taşıyarak kadınların özellikle annelerin iş gücüne katılım kapasitelerini güçlendirmek. İkincisi de aile içinde çocuk bakım sorumluluklarının eşler arasında dağılımını sağlamak. Bunun dışında ikinci modelde daha çok kadının temel işinin evde bakım olduğu, iş gücüne katılımının ise ikincil bir mesele olduğu ve geçici olduğu, geçimden sorumlu olanın erkek olduğu anlayışından hareket edilerek daha geleneksel politikalara yer vermiştir. Buna göre evde çocuk bakım ödeneği, esnek çalışma saatleri, eşi çalışmayan hane reisine vergi indirimi gibi düzenlemeler benimsendi. Devlet, aile, birey arasındaki ilişki hangi dengede kurulmak isteniyorsa bunlar farklı düzeyde bu ikisine de yer verilebiliyor. Kaldı ki sosyal devlet ve feminist talepler doğrultusunda kadın dostu politikalar daha baskın hale geldi ve SEDAV, Pekin Eylem Platformu, İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası belge ve sözleşmelerin eşitlik ve ayrımcılığın yasaklanması ilkeleri çerçevelerinde de desteklendi. Özellikle SEDAV Sözleşmesi'nde kadının iş gücüne katılımı
işte kırsal alanda kadın gibi pek çok madde vardır. Hani bunlar Pekin Eylem Platformu'nda da keza kadın ve iş çok önemli yer tutar. Yani hep şimdiye kadar biz kadının ilerlemesi derken bir iş gücüne katılım, bir de siyasetteki karar verme mekanizmalarına katılmalarına önem verdik. Dolayısıyla her zaman için ana akım erkek modeli olan geçim sistemine kadını entegre etmek hem feminizmin bir uğraşı alanı olmuştur, hem de uluslararası mekanizmaların desteklediği ve bu yönde devletlerin belli düzenlemeler yapması istediği alan olmuştur. Türkiye'de de buna benzer, tabii bunun tarihi çok zengin ve birçok bu konuda yazılmış, çizilmiş şeyler mevcuttur. Neoliberal ekonominin yarattığı tahribat ve ard arda gelen özellikle 2000'li yıllarda krizlere tepki olarak yükselişe geçen yeni otoriter, geleneksel bir siyasi eğilim, aile yapısını ve cinsiyet rollerini tekrar restore etmek amacıyla aile yapılarını tekrar devreye sokmaya başladı. Ki bu da bizim geleneksel veya muhafazakar dediğimiz toplumlarda değil, dünya çapında olan bir süreç ve bunun örneklerini bütün ülkelerde görüyoruz. Şimdi bu aileci yasalara doğru tekrar yöneliş sadece ulusal düzeyde gördüğümüz bir mesele değil, aynı zamanda kadın haklarının ve cinsel hakların güvencesi olarak düşündüğümüz uluslararası insan hakları platformlarına da nüfuz etmiş durumda. Bunun bir göstergesi çok fazla dile getirilmeyen 2015 yılında İnsan Hakları Konseyi'nde bir aileyi koruma kararı alınmıştır. Bu karar her ne kadar evrensel insan hakları dokümanlarındaki eşitlik ve ayrımcılığın yasaklanması kavramlarını, ilkelerini içerse de özünde daha ahlakçı bir anlayışla geleneksel bir aileyi betimler. Farklı sağ popülist yaklaşımlar söz konusu ama bu farklılıklara karşın aileci politikalar ortak ilkelerden hareket eder. Bunlar evlilik birliğini ve ailenin temelini oluşturan doğal aileyi, yani anne, baba, çocuklardan oluşan birlik, kamu politikalarıyla bunların güçlendirilmesi, doğmamış bebeğe yasal güvence, yani kürtaja yasak, anne ve bebeğine destek, ki bu kürtaj yasaklığının ötesine bir adım daha kabul edilebilir ve anlaşılabilir bir boyut ve şimdi feminist eleştirilerden etkilenen bu tür aileci yaklaşımlarda her ne kadar kürtaj yasağı hala söz konusuysa da anne ve bebeğe destek konusunda daha fazla arayışlar söz konusu. Aile iş dengesini sağlamak bu korona sürecinde de çok dile getirildi ve gene bu denge sağlanırken hep geçim bakım ikililiği hep göz önünde bulunduruluyor. Evli çiftlerin ya da tek çalışanlı ailelerin yaşam maliyetleri karşısında mağdur edilmemeleri, ebeveyn otoritesinin ve çocukların yetiştirilme konusunda ebeveyn haklarının tanınması ve güvence altına alınması. Bunun tabii temelinde yatan şey işte laiklik gibi bir ilkenin yasal olarak ailelere empoze edilmesini önleyen zihniyetin bir temeli yatıyor. Yani çocuğumu ben istediğim gibi yetiştiririm, gerekirse o okula da göndermem. Çocukların değerlerini aileler kendileri belirlerler. Sağ popülistlere göre ideolojik düzlemde kadın ve erkek haysiyet ve doğuştan gelen hakları bakımından eşittir. Ancak işlev, yani fıtrat bakımından farklıdır. Bu da bize hemen Türkiye'deki tartışmaları anımsatıyor. Artık Cumhurbaşkanı olmuş olan Tayyip Erdoğan ne demişti? Kadın ve erkek eşit değildir. Hatta galiba Başbakanlığı döneminde söyledi bunu. Eşit değildir. Kadın ve erkek arasında ancak toplumsal adalet sağlanı gözetilebilir. Yani bir toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı yerine toplumsal adalet kavramı burada ön plana çıkmıştır. Ve sanıyorum İstanbul Sözleşmesi aleyhindeki tartışmalar sırasında bu yöndeki
kaygılar da hep belirleyici olmuştur. Aileci politikaların hedefi aileyi istikrarlı ve güçlü kılmaktır. Bunun için daha liberal bir çizgiden gelen Batı Avrupa ülkelerindeki muhafazakarlar ekonomik ve kültürel koşulları en yüksek düzeyde gerçekleştirecek düzenlemelere, hatta bu çerçevede bazı kadın dostu politikaları benimseyerek güçlenmeyi, aileyi istikrarlı kılmayı amaçlar. Bu ülkeler muhalif gruplara rağmen İstanbul Sözleşmesi dahil uluslararası insan hakları normlarına bağlılıklarını sürdürmektedirler. Diğer taraftan toplumsal cinsiyet karşıtlığının daha sert ifade edildiği Türkiye ve Orta Doğu Avrupa ülkeleri muhafazakarları çerçevesinde aileyi güçlendirecek toplu sözleşme, sağlık sistemine erişim ve üreme sağlığının desteklenmesi gibi politikalara mesafeli kalınırken, stratejiler kadınları aileye tabi kılacak ideolojik bir savaş üzerinden yürütülerek fatura kadınlara ve LGBT bireylere çıkartılır. Şimdi tabii burada bir nüanstan söz ettim. Daha liberal muhafazakarlarla sınırlayıcı veya sert bir şekilde bu konuya bakanlar arasında. Fakat sonuç itibariyle bu farka rağmen mesela ailedeki geleneksel rolleri koruyabilmek. Yani bu rolleri destekleyerek birinde güçlenmeyi sağlamak, diğerinde ise mağdur olan, marjinal konumda olan kadın, çocuk, yaşlı, eşcinsel vesaire gibi marjinal olarak nitelendirilen bireyler üzerindeki baskıyı artırarak aileyi muhafaza etmeye çalışmak. Neoliberalizm dediğimiz zaman daha böyle birey üzerinden giden bir anlayış. Bireysel haklar, bireyin pazardaki yeri vesaire gibi bir ekonomi ve bir yönetişim anlayışı. Oysa aileci yasalar dediğimiz zaman da tam tersi bireyi yok sayan, aileyi bir bütün olarak alan ve oradaki hiyerarşiyi muhafaza etmeye çalışan bir anlayış söz konusu oluyor. Yani bu anlamda düşünüldüğü zaman burada bir çelişki var gibi görünüyor, birbirinin zıttı olan. Ve var da tabii böyle öğreti anlamında baktığımız zaman böyle bir çelişki. Ancak neoliberalizm o kadar güçlü bir süreç ki bu kendisine yöneltilmiş olan aileci, popülist, feminist vesaire eleştirileri hep özümseyerek kendisini yeniden üretebilmiştir. Dolayısıyla da hani Covid döneminde acaba neoliberalizmin sonuna mı geldik diye bazı arayışlar dile getirildi. Fakat tabii bunun böyle olmadı. Çünkü neoliberalizm kendisini tekrar onararak popülist ve eleştirel söylemlere cevap verebilmiştir. Böylece neoliberal politikalar yeni bir ekonomik muhafazakarlık kazanarak ataerkil toplumsal cinsiyet rejiminde ikincil ve tabi konumda olan kadın emeğini piyasanın esnek ve düşük ücretli iş gücü ihtiyacı için seferber ederek güvencesiz çalışma koşullarını desteklemekte ve böylece kadının hem kariyer yapmasının önüne geçilmekte hem de kadın yoksulluğunu derinleştirmektedir. Bu tartışma aslında çok daha derinlere giden bir tartışma. Çünkü Avrupa'da feminist tartışmaların çok benimsendiği bir ortamda tam da buna benzer düzenlemeler devreye giriyor. Esnek çalışma saatleri. Bunlar çok benimsendi ve bunlar çok feminist yanlısı, kadın yanlısı projeler olarak nitelendirildi. Fakat sonra görüldü ki bunlar aslında mevcut olan ataerkil yapıyı ya dokunmadan, onu aşındırmadan kadın emeğini dengelemeye çalışmakta. Dolayısıyla neoliberalizm çok ilginç bir şekilde bizi çok yanıltabilecek, çok dostane görünen bir muhafazakarlıkla mevcut yapıyı korumaya ve hatta burada o yapındaki eşitsizlikleri ve yoksulsuzlukları derinleştiren bir etki yapıyor. İşte biliyorsunuz özellikle bu yoksulluk konusunda feministlerin kadının yoksullaşması kavramını ortaya atmıştır.
Buralarda çok ilginç örnekler var. Türkiye'de de bugün çok tartışılan bir konu. Kadınların ve diğer marjinal grupların, etnik azınlıkların vesaire neoliberal muhafazakarlık içerisinde gerçekten piyasa tarafından öğütüldüğü ve çıkmaza sokulduğu bir gerçek. Ve bu dünyanın her yerinde rastlıyoruz. Tabii ekonomik sistemi daha dengeli ve sağlam olan ülkelerde bu çelişkiler biraz daha yumuşatılabiliyor. Ama bizim gibi ülkelerde çok net bir şekilde açlık sınırlarının aşan boyutlarda çoğunluklar yaşamaya mahkum ediliyor ve burada tabii bakımdan ve geçimden sorumlu tutulmaya devam eden kadın çifte yükle bu gelişmelerin altında gerçekten ezilebiliyor. Kadınların ücretli iş gücüne katılımlarını genişletmeyi amaçlayan esnek istihdam programları bir taraftan kadınların kariyer fırsatlarını engellerken diğer taraftan da iş gücüne katılımda başarı kazanan kadınların bakım yükümlülüklerini daha dezavantajlı kadınlara devretmeleri, ya bu aile içindeki kadınlar olabilir ya da ücret karşılığı daha alt sınıfsal konumda olan kadınlar olabilir. Bunlara devrederek ve günümüzde Türkiye'de mesela uluslararası ithal edilen domestik işçilik sayesinde ne oluyor? Gene ataerkil yapıdaki kadın erkek farklılığı hiçbir şekilde hedef alınmadan kadınlar arasında bir yeni sınıflaşma üretilerek bu bakım ve geçim ikilemi çözülüyor ve avantajlı sınıfta olan orta sınıf, eğitimli, profesyonel kadın ev işi yükümlülüklerinden kurtularak daha profesyonel alanlara yönelebiliyor. Ama orada da biliyorsunuz kadının da profesyonel yaşamda çeşitli badirelerle karşılaştığını biliyoruz. İşte cam tavan denilen kavramla sembolleşen hiyerarşik yapılanmadaki yukarıya doğru mobilizasyon kadınlar için birçok ülkede ve birçok sektörde son derece sınırlıdır. İşin daha da ilginç yanı para ve güç sosyal dinamikler içerisinde kadınlar kamusal alana daha çok entegre oldukça başka alanlara kayıveriyor ve de bakıyorsunuz ki siz belli bir alanda ki kazanımlarınız sonunda gene bir para ve güç karşısında dışlanmış durumdasınız. Bunun için de İskandinav ülkeleri çok örnek olarak verilir. Son 20-30 yıldır İskandinav ülkelerinde biliyorsunuz inanılmaz derecede kadının kamusal alana katılımı, gerek iş gücüne katılım gerekse karar verme mekanizmalarında katılımında çok büyük adımlar atıldı ve kazanımlar sağlandı. Bir baktık aslında güç ve para artık kamusal alanda değil, özel alanda. Ve buradaki şirketlerin üst düzeylerinde neredeyse kadın hiç yok. Yani olay son derece dinamik ve eşitsizlik temelde kendisini bir şekilde koruyabiliyor. Bütün bu mekanizmalara rağmen. Neoliberal muhafazakar yaklaşıma göre bakım ailelerin üstesinden gelmeleri gereken özel bir mesele. Yani bu bence bugün feminizmin en çok üzerinde durması gereken çelişkilerden birisi. Hatta 70'lerde hatırlayacaksınız aslında bu çok feminist gündemdeydi. Bakımın değerlendirilmesi, ev işinin işte zamanının ölçülmesi, ekonomideki yeri vesaire. Fakat zaman içinde feminizm bu tür ekonomik tartışmalardan kimlik tartışmalarına ve ana akımlaşmaya doğru kaydı. İş ve ev yükümlülüklerini dengeleyerek aileyi istikrarlı kılmayı amaçlayan bazı politika programları çift kazanan, çift bakıcı, biraz önce de sözünü ettiğim aile dostu ya da kadın dostu projelerde olduğu gibi bu tür modelleri tercih etmiştir. Sorun ataerkil cinsiyet rejiminin özünde oluşturan cinsiyete dayalı iş bölümünde düğümleniyor. Üretim ve yeniden üretim süreçleri daha farklı bir şekilde tahayyül edilmezse ve demokratikleştirilmezse ve bakım
bir toplumsal sorun olarak nitelendirilip çözülmedikçe yapısal eşitsizlikler sürekli aileci politikalarda da, daha kadın dostu görünen politikalarda da yeniden ve yeniden farklı çelişkiler üreterek yeniden kendisini devam ettirebiliyor. Feminist strateji ana akımlaştırmayla çok daha fazla mesafe kat edemeyeceği açık. Aile politikaları bağlamında bütün bu konuştuğumuz çelişkilerin ataerkil cinsiyete dayalı iş bölümü bağlamında düğümlendiği hesaba katılırsa artık bizim yeni bir paradigma ciddi bir şekilde gündemimize almamız gerekiyor ki bu paradigma ile bakımı ana akımın kurucu öğesi, kurucu ilkesi haline getirip geçimi bakıma tabi kılacak yeni bir ana akım tahayyül etmek ve bunu uygulamaya koymak gerekiyor ki ataerkil cinsiyet yapısının pay hatlarını kırıp dönüştürebilelim.